Merhaba, bu videoda Dino oyuncak kalıbımın dikimini anlatacağım. Kalıbı dikenbir.com üzerinden PDF olarak indirebilirsiniz. A4 ya da ozalit çıktı alabilirsiniz. Her iki çıktıda da 5'e 5 santim olan ölçü karesini kontrol etmeyi unutmayalım. Birebir ölçülerde oyuncak dikmek için bu gereklidir. PDF kalıpları en dış sınırlarından bu şekilde keselim. Polar ya da peluş kumaş kullanıyoruz ve kumaşımızın akış yönünü bu şekilde kalıbın akış yönüyle aynı düzlem üzerinde olacak şekilde yerleştirelim. Kalıpları yerleştirdikten sonra herhangi bir dikiş payı vermeden kesimleri yapalım ve gerekli çıtları bu şekilde 2 milimden atalım makasın ucuyla. Pens yerlerinde bu şekilde kesimler yapabilirsiniz ya da çıtlar atarak sadece pens dikeceğiniz yeri işaretleyebilirsiniz. Bunun ikisinin de dikimini ilerleyen kısımlarda göstereceğim. İlk olarak gövde kısmının dikimini yapıyoruz. Bu şekilde gösterilen çizgilerden çıtlar denk gelecek şekilde kumaşın yüzüne yerleştirip tersinden iğneliyoruz. Yerleşimleri yaparken çıtın çıtı bulmasını, işaretlerin çıtlara denk gelmesine özellikle dikkat edin. Önce bir tarafın 3 tarafını dikelim. Sonra 2 dikimi yaptıktan sonra en son arka kısmını dikelim. Dinozorun kalıbını istediğiniz kadar büyütüp küçültebilirsiniz. Dikiş payını iptal ettiğiniz zaman kalıbı istediğiniz boyutlarda, isterseniz devasa bir dinozorda dikebilirsiniz. İç ayağı ve dış ayak kalıbını bu şekilde yerleştirip, yüzünde yerleştirip kenarlarından dikelim. Ayak tabanlarında ve dikenlerde farklı bir peluş kullanıyoruz. Bu da çok daha tatlı görünmesini sağlayacaktır. Çıtları dikiş payına denk gelecek şekilde ayak alt kalıbını ayağa iğneleyelim ve dikelim. Dikim sonrasında 2 tane sağ ayak, 2 tane sol ayak. Yani birbirinin simetriği 2'şer tane ayak olması gerekiyor. Ayakları gövdeye dikeceğiz. Dikerken gövdeyi bu şekilde önümüze alalım. Gövdenin kuyruk kısmı yukarıdadır. Baş kısmı aşağıdadır. Ayakların konumları bu şekilde yerleşmelidir. Dikişe denk gelecek şekilde bir tane ayağın bir kenarından tutturalım. Sonra içten çevirip içten dikiş paylarını denk getirelim ve tüm çevrenin iğnelemesini yapalım. Tüm ayaklarda aynı şekilde aynı dikimi tekrarlıyoruz. Bedenin dış tarafına bakan yerlerin ayak dış kalıbı olmasına dikkat edin sadece. Gövdenin ayak kısımlarını tamamladığımız zaman bu şekilde görünür. Şimdi dikimleri tamamladıktan sonra ayağın ön kısmının eğimli bir yüzey olduğu için buraya çıtlar atalım. 2-3 tane çıt atmanız yeterlidir. Şimdi baş kısmının dikimine geçiyoruz. Baş kısmında öncelikle gözleri yerleştireceğim. Burada ben kilitli göz kullanıyorum. Kilitli gözün yerlerini iğneyle tutturuyorum. Makasın ucuyla minicik kesip gözümü o minik kesikten zorla geçiriyorum. Burada büyük bir kesik açarsanız göz içeride döner. Çok küçük bir açıklıktan gözün vidasını geçirmeniz gerekiyor. Arkasını bu şekilde taktıktan sonra kilitli gözümüz bu şekilde hazır. Bunu yapmak yerine dikim bittikten sonra bu şekilde alttan dikilen düğmelerle gözü dikebilirsiniz. Bunu dikerken de ufak bir ayrıntı var. Göz diktiğiniz zaman düğme sallanmasın diye başın bu şekilde orta kısmından iğneyi sokup düğmemizi buraya dikiyoruz. Önce gözün dikimini bu şekilde yapıyoruz. Yeterince sağlam olduktan sonra orada sallanan bir göz görmek istemediğimiz için gözü vücuda doğru içeriden çekeceğiz. Çekerken de düğmenin hemen altından batıp bu şekilde başın üst kısmından çıkarıyoruz. İsterseniz karşı gözden de çıkarabilirsiniz. Tabii iğneniz yeterince büyük bir iğneniz varsa. Bakın bu şekildeydi. Bunu böyle çekerek sallanmasın diye bu şekilde çekerek vücuda yaklaştırıyorum. Ve çektikten sonra da çektiğim yerde ipi sağlam tutuyorum bakın tek elimle. Burada bir üstten düğüm atacağım. Hatta bu işlemi birkaç kez tekrarlayacağım. İyice sağlam kalsın diye gözü. Bu şekilde dikersiniz ya da karşı gözden çıkarıp iki gözü birbirine doğru çekerseniz kilitli gözden hiçbir farkı olmayan çok güzel gözleriniz olacaktır. Diken kısmının dikimine geçelim. Dikeni ben bu şekilde dikiş payından kesmiyorum da fazla payını bırakıp kesim yapıyorum. O zaman çok daha rahat dikiliyor. Böyle çok girintisi çıkıntısı olan kalıplar. İsterseniz tabii ki dikiş paylarından kesip de diken kısmını dikebilirsiniz. Dikim sonrasında bu şekilde iç bükey kısımlara çıtlatıp dıştaki sivri kısımları da dikiş paylarını inceltiyorum. Sonra düzüne çevirerek dikeni
dikime hazır hale getirelim. Sırt kısmındaki dikendi. Baş kısmında da iki başlı 2 tane dikeni var. Onları da aynı şekilde dikip düzüne çeviriyorum. Bu şekilde hazırladım. Sırt dikenini çıtları vardı. Kalıplar üzerinde de zaten harfler vardır. O harflere uygun şekilde çıtına bu şekilde tek tarafından iğneleyelim. Beden parçasının tek tarafından iğneliyoruz ve bu şekilde dış kısmına dikiyoruz. Dikim sonrasında bu şekilde görünecektir. Baş kısmında penslerimiz vardı. Çıt attığınız tarafı bu şekilde dikebilirsiniz. Kesim yaptıysanız da kesimi de katlayıp bu şekilde dikebiliriz. İki yöntemi de uygulayabilirsiniz. Dikenleri yerleştiriyorum baştaki yine işaretli olan yerlerine. Bunu nereye yerleştireceğimi anlamıyorum diyorsanız kalıp üstündeki harflere bakabilirsiniz. Dikenleri bu şekilde iğneledikten sonra yarım santimden dikiyorum. Sonrasında iki baş kalıbını bu şekilde pensi pensine denk gelecek şekilde iğneleyelim. Sonra diken çıtları birbirine denk gelsin. Sonrasında arasında kalan kısımları iğneleyelim. Ve tüm başı gösterilen yerlerden, gösterilen kenarlardan yarım santim dikiş payından dikelim. Dikim sonrası eğimli yüzey olduğu için rahat dönmesi için 2 milimlik kısa kısa çıtlar atalım. Peluş ya da polar kumaşlarda çıt atarken çok dikkat edin. Biraz fazla kaçarsanız oradan bir delik oluşacaktır. O yüzden çıtları yarım santimden diktiyseniz 2 milim kadar atmanız yeterlidir. Düzüne çeviriyoruz baş kalıbımızı. Baş ve beden birleşimine geçeceğiz. Beden birleşiminin önce ön kısmını bir miktar dikeceğiz. Onun için bu şekilde iğneleme yapalım. İğneledikten sonra 12-15 santim kadar, yani dikeni biraz geçecek kadar dikelim. Sonrasında başı bu şekilde yerleştirip içten çekerek dikişi dikişe denk getirerek üst kısmı ve orta çıtı dikişe denk getirerek de alt kısmı iğneleyelim. Arada kalan yüzeyleri de bu şekilde çıtlar denk gelecek şekilde ayarlayıp hepsini sık iğne ile iğneleyelim. Bu birleşimlerde ne kadar çok iğne takarsanız o kadar rahat edersiniz. Tel işlemi yapmanıza gerek yoktur. Dikim sonrasında kuyruktaki açıklık kalan kısmı da dikeceğiz. Ve artık dinozorumuzun sonuna doğru geliyoruz. Arkadan yine dikenin üstünden bir miktar dikecek şekilde arka kısmı iğneleyelim ve dikelim. Dikim sonrasında tüm eğimli yüzeylerde olduğu gibi burada da eğimli yüzeylere çıt atalım. Uçtaki sivri kısmı da bu şekilde inceltebiliriz. Çok daha rahat dönmesini sağlayacaktır. Buradan tüm dinozoru dışına çevirelim. Bakın dinozorumuzu tamamladık. Evde artık benim yastığım kalmadı. Son yastıklarımı boşalttım. Bir dolgu malzemesiyle, yani bu pamuk olabilir, elyaf olabilir. Elyaf en iyisidir oyuncaklarda. Dinozor oyuncağında çok sağlam, böyle sıkı bir doldurma yapmamız gerekiyor. Diğer oyuncaklar gibi yumuşak değil. Bu çünkü ayakta durabilen bir oyuncak. Ve bakın baş kısmının burnundan başlıyorum. Doldurabildiğim kadar sıkılıkta dolum yapıyorum. Baş kısmı bittikten sonra boyun kısmını, boyun da bittikten sonra ayakların dolumunu yapıyorum. Ayaklardan sonra da kuyruğu sıkı bir şekilde dolduruyorum. En son gövde kısmını, yani böyle dokunup sıktığım zaman sıkı, sert bir oyuncak olacak kadar dolduruyorum. Neden bu şekilde dolduruyoruz derseniz, başı havada ve ayakta durabilen bir hayvan dikiyoruz. Eğer bu şekilde dolum yapmazsak hayvanımız masaya koyduğunuzda, yere koyduğunuzda ayakta duramaz, boynu düşer. Güzel, stabil tutabilmesi için boynunu, vücudunu çok iyi doldurmamız gerekiyor. Dolum sonrasında da açıklığı iğneleyelim.
Ve iğnelediğimiz yerleri gizli dikişle bu şekilde dikelim. Bütün oyuncak dikimlerinde sonda bu gizli dikişi yapıyoruz. Burada da açıklığı bu şekilde kapatıyoruz. Bir oyuncak aldığınız zaman oyuncağı incelerseniz oyuncağın bir yerinde bu dikişi göreceksiniz. Çünkü en sonunda tüm dolgu oyuncaklarda bu şekilde bir dikiş yapılır. Dikim sonrasında dinozorumuz hazır. Ben bu dinozoru 2 boyda hazırladım. Bu diktiğim küçük boyuydu. Başından kuyruğuna kadar ölçümleri yazdım kalıplara. Dinozorların birisi 60 santim, diğeri 85 santimdir baştan kuyruğa ölçüsü. Dinozor peluş oyuncağımızın dikimi bu şekildeydi. Kalıbı diken1.com'dan indirebilirsiniz. Videomu beğenmeyi ve yorum yapmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.